Günaydın. Bugün bir uzatma, bir de düzeltme ve uzatma hastamız olacak. Düzeltme ve uzatma olan vaka biraz komplike, zorlayacak ama üstesinden geleceğiz. Hadi başlayalım. Nasılsınız efendim? Bir sabah daha. Tekrar ameliyatımız var her sabah gibi ve sadece ilk vaka gibi davranacağımız bir ameliyat daha olacak. Sonuçta hata çok tecrübeli olduğunda hata yapma ihtimalin çok daha fazla oluyor. Bu araba sürerken de böyledir. O yüzden ilk vaka gibi davranacağız. Bir genç kızımız var, 1.45 boyunda. Onu femur kombine teknikle uzatacağız. Ne tür ürünler dinliyoruz? Rap candır. Ezeli de çok severim. Şimdi bu hastamızın kanalı çok dar. Kendimize özel yaptırdığımız ve sadece kendimizin uzatma cerrahisinde kullandığımız kanal oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Aksi takdirde büyük sorunlara yol açabilir. Meşhur piriformis postamıza giriş yapacağız. Çiğdem Hanım'ın değerli X-ray görüntüleriyle. Süper. Kanalı çok dar bir hasta ve bu nedenle kanalı oyarken sorun yaşamak mümkün olan bir hasta. Bunu da özel olarak imal ettirdiğimiz ve sırf kendimizin uzatma cerrahisinde kullandığımız driller vasıtasıyla bu sorunu çözüyoruz. Sistemi kurduk. Şimdi uzama kontrolü yapacağız. Bu ilk görüntüsü. Şimdi sistemi açıyoruz ve sistemin çivinin kemik içerisinde kaydığını kontrol ediyoruz. Evet, aralığın açıldığını görüyoruz. Evet, hiçbir sorun yok. Elimize sağlık. Zor vaka. Evet, uzatma cerrahisi hani röntgende gördüğünüz gibi bir sistem oluşturana kadar şekilde görüldüğü gibi biraz efor sarf etmek zorunda kalıyoruz. Ama bence gayet güzel oldu ve eforumuzun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İlk vakamız bitti. İngiltere'den bir hastamıza femur uzatma yaptık kombine teknikle. Şimdi ikinci vakaya gireceğiz. İkinci vakanın bir özelliği var. Daha önce uzatma cerrahisi geçirmiş fakat uzatma cerrahisinin eğil ellerde olmadan tecrübeli bir cerrah tarafından yapılmadığı zaman olabilecek sorunları şimdi göstereceğim size. Evet, daha önce tibiasından uzatma geçirmiş bir güzel kızımız var. Bacak uzarken oluşan deformiteyi görüyorsunuz, dönüklüğü görüyorsunuz. Şimdi bu dönüklüğü akut olarak düzelteceğiz ve daha sonra da uzatma sistemi kuracağız. Aynı zamanda üst bacağında da olan kısalığı da bir fikstör yardımıyla uzatacağız. Şu an ileri derecede valgus yani dışa doğru olan deformite olduğu için akut olarak düzeltmekte bir sinir ağrısı oluşmasın diye bir miktar şuradaki ölü kemiklerden alacağız. Bir miktar kısaltıp sonra düzelteceğiz. Ve daha sonra uzatma halkalarımızı kuracağız. Ve üst tarafa da aynı şekilde. Femurda kısalığa da bak. Bunu da yeneceğiz. Bu da böyle gelecek. Aynı eşit olacak değil mi hocam? Evet. Eşitliği sağ. Evet. İnşallah olacak. Merak etmeyin. Birazdan aşağı indiririz, tamam mı? Geçmiş olsun. Merhaba. Evet, ikinci vakamız daha önce tibiasından uzatma geçirmiş ama ciddi bir deformiteyle sonuçlanmış ve uzamamış bir hasta. Düzelteceğiz ve uzatacağız. Hem tibiasından hem femurunu uzatacağız. Tibiasını da akut olarak düzelteceğiz. Çocuk hasta olması ve eski bir deformite sekeli olması tabii biraz daha ameliyatı heyecanlı kılıyor. Revizyonlar her zaman ilk cerrahilerden tabii daha zor oluyor. Tahmin edemeyeceğin sorunlar oluşabiliyor.
Öngörebiliyoruz tabii bütün sorunları ama yine de çok dikkatli olmak lazım ve olası problemlere açık ve hazır olmak lazım. Şimdi yanlış kaynayan kemik fragmanı ve kaynama potansiyeli düşük olan kemik fragmanları uzaklaştıracağız ve yeni bir buradan düzelme sağlayacağız. Tabi burada doğru kaynamayan kemik bayağı mermerleşmiş ve en korktuğumuz da burada kemik yanlış uzarken ve yamulurken damarı siniri çekip de beklemediğimiz bir yerde bir damar sinirle karşılaşmak. O yüzden kemikte rahat çalışana kadar açıp ondan sonra kemikle ilgili işlemimizi yapıyoruz. Eğrilik olan kısımdaki fazla kemikleri temizledikten sonra tamamen düz bir kemik yüzeyi sağlayıp düz kemik yüzeyinde geçici olarak tellerle tespit ettik. Yan ve ön planlarda bu şekilde. Şimdi bunun üzerinden Ilizarov'u kurarak 3 halka şeklinde hem düzgün bir hem düzgünlüğü sağlayacağız, deformite düzeltmiş olacağız hem de bu düzgün halde uzamayı sağlayacağız. Evet, tibiada yani alt kemikte, diz altındaki ileri derecedeki eğriliği şu an düz bir hale getirdik. Ve uzatma sistemini kurduk. Uzatmamıza başlayacağız. Aynı zamanda üst taraftaki olan kısalık için de çocuk olduğundan dolayı herhangi bir çivi kullanmadan fikstör yardımıyla tam şu alandan bir uzatma kesisi yaptık ve buradan uzatmaya başlayacağız. Zaten bacağın nasıl düzeldiğini çok net bir şekilde göreceksiniz. Evet, bugünkü iki ameliyatımız da bitti. Bir tane femur uzatmamız vardı kombine yöntemle. Diğeri de deformite düzelttiğimiz, şöyle bir deformite, çok ileri derece bir deformite, bir çocuk, kız çocuğu. Ve aynı zamanda femurda da üst bacakları kısalığı vardı. Hem deformitesini düzelttik hem de uzatma planlıyoruz. Üst taraf için de bir eğriliği yoktu. Sadece uzatma planlıyoruz. Biraz yorulduk ama mutluyuz. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten görüntüleri, sonuçları tüm diğer hastalarımız olduğu gibi bunları da sizinle paylaşacağız. Evet, bugünlük bu kadar. Şimdi merkezimize geçip Live Life Toller'daki hastalarımızı görmeye gideceğiz. ...6,5 yaşındaki hastamızın hem femurunda hem tibiasında olan tek taraflı kısalık için yaptığımız bir ameliyat. Fibüler hemimeli adını verdiğimiz tek tarafta oluşan bir kısalığa bağlı gelişen bir problem. Doğumsal bir deformite. Yaklaşık 7 santim civarında hem femur hem tibiadan kaynaklanan bir eğrilikten dolayı ameliyat olan hastamızda tibiaya planlanan uzatmada bazı sorunlar gelişmesi nedeniyle çok ciddi bir deformite gelişiyor, uzama olmuyor ve çok ciddi bir açıda, ciddi bir deformitede kemik kaynıyor. Biz burada tibiadaki eğriliği düzeltiyoruz. Ilizarov sistemiyle, neden Ilizarov sistemi kullanıyoruz? Çünkü büyüme plakları açık olduğu için içeriye bir çivi koyma lüksümüz yok. O nedenle Ilizarov sistemiyle düz bir şekilde uzamayı sağlamayı planlıyoruz.
Femurdaki kısalık için de yine çivi koyamadığımız için burada LON değil, yani kombine sistem değil, sadece çivisiz fiksör sistemiyle uzatma sağlıyoruz. Ki burada da hastamızın ikinci haftasındaki görünümde femurdaki uzama alanı gözüküyor ve tibia'da düzelttiğimiz ve uzamaya başladığımız alan bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi 6,5 yaşında bu kadar fark olan bacakta tabii biz uzamayı bir miktar daha fazla bırakacağız ki bu çocuk daha büyüyecek ve 12-13 yaşlarında geldiğinde, yani hızlı büyüme çağını bitirdikten sonra arada tekrar bir miktar fark olabilir diye sağ tarafı bir miktar daha fazla uzatacağız. Ve yine eğer ciddi oranda 2 santim ve üstünde kısalık kalırsa tekrar bir uzatmayla duruma eşitleme şansımız olacak. Peki neden 14'ü beklemiyoruz da bu yaşta yapıyoruz? Çünkü 7 santim kısalıkla çocuğun mobilizasyonu, yürümesi problem, artı buna bağlı olarak böyle bir 8-10 sene yürürse eğer ikincil problemler gelecektir. Kalçasında, omurgasındaki skolyozun önemli bir sebebi olurdu bu. Eğrilikler gelişecektir. İşte bu yaptığımız ameliyatta çocuk büyümenin hızlı çağını yaşarken bir kere oluşacak bir skolyozu ortadan kaldırmış olacağız. Tabii ki yine büyümesi durduğunda arada oluşacak, dediğim gibi 2 santim üstünde bir fark varsa onu da eşitlememiz mümkün. Tabii yeni bir cerrahiyle. Şimdi burada çivisiz olarak uzatma yaptığımız için uzama bittikten sonra yaklaşık olarak 6 ay içerisinde Ilizorov'u çıkartmayı düşünüyoruz. Ve yine femurda da yaklaşık 5-6 ay içerisinde uzama bitip tamamen kaynamayı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tabii biraz daha erken olabilir. Geç olacağını düşünmüyorum. Bunlar maksimum rakamları verdim daha çok. Burada çivi olmasına rağmen koyduğumuz fiksör sisteminde görüyorsunuz klasik olarak 2 tane üstte ve 2 tane altta fiksörümüz yok. Artı osteotomin distalinde 2 tane birbirinden uzakta şans pinimiz de var. Bu da uzama esnasında çivinin bize sağlayacağı stabiliteyi bu 2 pin verecek ve ciddi bir eğilme olmadan uzamayı sağlamış olacağız. Ve stabil bir sistem olduğu için hasta uzama esnasında üzerine basıp yürüyebilecek. Ilizorov için de femurda koyduğumuz fiksör yöntemi için de gayet stabil yöntemler ve hastanın basmasına izin verecek sistemler. Sonuçta buradaki hastamızdaki en büyük problem başarısız olan tibia uzatma ameliyatında gelişen, şu şekilde gördüğünüz ileri derecedeki deformite, eğrilik. Ameliyatın en önemli partı, en önemli hastaya kazancı, buradaki yanlış kaynayan alanı temizledikten sonra, ölü kemikleri aldıktan sonra düzeltmeyi sağladı. Ki bu kemikler uzamada bir iyileşme potansiyeline sahip olmadığı için uzaklaştırmak zorundaydık. Ve aldıktan sonra bu şekilde tamamen düz bir hat sağladık. Ki şuradaki korteksten, medial iç taraftaki korteksten bunu takip etmeniz daha mümkün. Şurada bir eğrilik yok. Ve tamamen düzleştirdik tibiayı, normal aksına getirdik ve uzatmayı da bu alandan planlıyoruz.